Birinci işaret. Ve belki de en sinsi olanı, mizah görünümlü zehir. Sigmund Freud, şakaların bilinçaltının sızıntıları olduğunu söylerdi. Bir düşünün, bir arkadaş ortamındasınız, herkes keyifli. Siz yeni başladığınız bir projeden, belki de hevesle aldığınız yeni bir kıyafetten bahsediyorsunuz. O yakın arkadaşınız araya giriyor ve gülerek şöyle diyor: "Vay canına, sonunda işe yarar bir şeyler yapmaya karar verdin demek. Şaka şaka, harikasın." O an ortam buz keser mi? Hayır. Herkes güler. Siz de gülersiniz. Ama o cümle kalbinize ince bir iğne gibi batmıştır. Neden? Çünkü bu bir şaka değildir. Bu bir pasif-agresif bir saldırıdır. Buna psikolojide Schadenfreude kavramının bir varyasyonu diyebiliriz. Sizi aşağı çekerek o anlık bir üstünlük hazzı yaşarlar. Eğer tepki gösterirseniz ne olur? Senaryo hep aynıdır. "Aman canım, sen de çok alıngansın. Sadece takılıyordum." Bu cümle saldırganın en büyük kalkanıdır. İnkar edilebilirlik. Hem size vururlar, hem de "ben vurmadım, sen yanlış hissettin" diyerek sizin gerçeklik algınızı sorgulatırlar. Buna modern dilde gaslighting diyoruz. Gerçek dostlar birbirine şaka yapar mı? Elbette. Ama dostça mizah biz duygusunu güçlendirir. Birlikte gülersiniz. Gölgeden gelen mizah ise ayrıştırır. O güler, siz küçülürsünüz. Şakalarının teması hep sizin zayıf noktalarınız, geçmiş hatalarınız veya güvensizliklerinizse dikkat edin. Maskenin altındaki dişler görünüyor olabilir. İkinci işarete geçelim. Kelimeler yalan söyleyebilir ama eylemler nadiren yalan söyler. Özellikle de tekrar eden kazalar. Hayatınızın kritik bir dönemecindesiniz. Belki önemli bir sınav, belki bir iş görüşmesi, belki de hayatınızın aşkıyla ilk buluşma. En yakın arkadaşınızdan sadece tek bir şey istiyorsunuz. "Beni sabah 7'de uyandırır mısın?" ya da "şu dosyayı bana getirmeyi unutma." Cevap çok net. Tabii ki, bana güven. Ama o sabah telefon çalmaz ya da o dosya evde unutulur. Sonra o tanıdık yüz ifadesiyle gelirler. "İnanamıyorum, aklımdan tamamen çıkmış, çok üzgünüm." Bir kez hata yapmak insani bir durumdur. Hepimiz unuturuz. Ama Jung psikolojisine göre tesadüf diye bir şey yoktur. Bilinç neyi yapmak istemiyorsa, bilinçaltı onu engellemenin bir yolunu bulur. Bilinçaltı seviyesinde sizin o işi almanızı, o sınavı geçmenizi istemiyor olabilirler. Sizin başarınız, onların başarısızlığını yüzlerine vuracağı için unutmak en güvenli sabotaj yöntemidir. Bu kişiler eşyalarınıza zarar verdiklerinde de aynıdır. Ödünç verdiğiniz en sevdiğiniz kazağın üzerine yanlışlıkla kahve dökülür. Arabanızı ödünç alırlar ve küçük bir çizikle geri getirirler. Bu sakarlıklar aslında birikmiş gizli bir öfkenin dışa vurumudur. Pasif bir cezalandırma yöntemidir. Kendinize şunu sorun: bu sakarlıklar neden hep benim yükselişe geçtiğim anlarda oluyor? Üçüncü işaret, diyalog değil, monolog savaşı. Sağlıklı bir iletişim tenis maçı gibidir. Top bir o tarafa gider, bir bu tarafa. Karşılıklı, ritmik, dengeli. Ama gizli düşman besleyen biriyle konuşmak bir duvara karşı oynamak gibidir. Daha da kötüsü, bu kişiler hayatı bir sıfır toplamın oyunu olarak görürler. Yani senin kazanman, benim kaybetmem demektir. Bir derdinizden bahsedersiniz. "Bu aralar başım çok ağrıyor, çok stresliyim." Cevap anında gelir. "Sen ona ağrı mı diyorsun? Ben geçen hafta migrenden hastaneye kaldırıldım, serum taktılar." Ya da sevincinizi paylaşırsınız. "Terfi aldım." "Ne güzel, ben de kendi işimi kurmak üzereyim. Patronluk bambaşka bir şey tabii." Fark ettiniz mi? Sizi dinlemiyorlar. Sadece sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Daha da önemlisi, sizin her cümlenizi bir meydan okuma olarak algılıyorlar. Siz "yorgunum" dediğinizde, onlar daha yorgun olmak zorundalar. Siz "başarılıyım" dediğinizde, onlar daha başarılı olmak zorundalar. Bu narsisistik bir dinleme biçimidir. Jung buna enflasyon derdi. Egonun şişmesi. Kendi içlerindeki boşluğu sizin hikayelerinizi bastırarak doldurmaya çalışırlar. Sizin varlığınız sadece onların kendi hayatlarını sergilemeleri için bir sahnedir. Ve ne yazık ki bu sahnede size başrol asla verilmez. Dördüncü işaret, gözlere dikkat edin. Shakespeare'in dediği gibi, insan gülebilir ve yine de bir cani olabilir. Başarı bir dostluğun en büyük sınavıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü biri acı çekerken ona merhamet göstermek kolaydır.
Düşmüş birine el almamak egomuzu okşar. Kendimizi güçlü ve iyi hissederiz. Ama biri bizden daha yükseğe çıktığında, biri bizim hayal edip de yapamadığımızı yaptığında, işte o an gölge uyanır. Büyük bir haber verdiğinizde, karşınızdaki kişinin yüzüne o ilk saniyede iyi bakın. Buna mikro ifade denir. Saniyenin 1/5 kadar süren bir donukluk, dudak kenarlarında hafif bir büzülme, gözlerde aniden bir sönükleşme ve hemen ardından gelen o maske. "Aa, tebrikler, senin adına çok sevindim." Ama ses tonu mekaniktir. Kelime tebriklerdir ama melodi "bunu hak etmedin" der. Genellikle hemen ardından başarınızı küçümseyen bir ekleme yaparlar. "Çok şanslısın valla, tam zamanında oradaydın" veya "o pozisyon için tanıdık bulmak şart tabii." Sizin emeğinizi, uykusuz gecelerinizi, çabanızı şans veya torpil faktörüne indirgerler. Neden? Çünkü eğer sizin başarınızın çalışma sonucu olduğunu kabul ederlerse, kendi başarısızlıklarının çalışmama sonucu olduğuyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu aynaya bakmamak için sizin aynanızı kırmaya çalışırlar. 5. işarete geldik. Bu çok tehlikelidir. Çünkü sevgi ve koruma kılığında girer. Buna yengeç sepeti teorisi diyebiliriz. Sepetteki bir yengeç yukarı tırmanmaya başladığında diğerleri onu aşağı çeker. Ama bunu "gitme, dışarısı tehlikeli" diyerek yaparlar. Büyük bir hayalinizden bahsedersiniz. "Yurt dışına taşınmayı düşünüyorum. Bir kitap yazacağım. Bu ilişkiyi ciddiye alıyorum." Gizli düşman hemen gerçek dost rolüne bürünür. "Canım, ben seni düşünüyorum. Şimdi oraların ekonomisi kötüdür, yapamazsın." "Kitap yazmak mı? Yayıncılar kimseyi basmıyor. Hevesin kırılır, üzülürsün." "O çocuk sana göre değil, bence beklentini düşür." Sürekli negatif senaryolar, sürekli korku pompalamak. Size şunu hissettirirler: "Sen yetersizsin, sen başaramazsın, burada bizimle bu çukurda kalmalısın." Amaçları sizi korumak değildir. Amaçları statükoyu korumaktır. Siz değişirseniz ilişkiniz değişir. Siz güçlenirseniz onlar üzerindeki kontrolünüzü kaybederler. Kendi konfor alanlarında kalmak için sizin kanatlarınızı şefkatle kırparlar. Unutmayın, bir gerçek dost uçurumun kenarında sizi tutan değildir. Uçmayı öğrenirken size rüzgar olandır. 6. işaret. Sırlarınızın güvende olmadığı hissi. Antik Yunan filozofu Sokrates'in meşhur üçlü filtre testini hatırlarsınız. Bir söz. Gerçek mi? İyi mi? Gerekli mi? Gizli düşmanlar bu filtrelerin hiçbirini kullanmaz. Hiç, sadece o kişiye anlattığınız çok özel bir derdinizin başkaları tarafından bilindiğini fark ettiniz mi? Bu bir ihanettir. Ama bunu o kadar kurnazca yaparlar ki. Ortak arkadaşlarınıza gidip şöyle derler: "X için çok endişeleniyorum, biliyor musun? Şu sıralar maddi durumu çok kötüymüş, psikolojisi bozuk." Görünüşte sizin için endişelenen bir dosttur. Ama aslında sizin mahremiyetinizi bir sosyal para birimi olarak harcamaktadır. Sizin zayıflığınızı anlatarak grupta ilgi odağı olur. Sizi zavallı, kendini ise yardımsever ama çaresiz dost konumuna sokar. Jung, dedikodunun bastırılmış bir agresyon olduğunu söyler. Eğer yanınızda başkalarını acımasızca eleştiriyorlarsa, eğer başkalarının sırlarını aramızda kalsın diyerek size anlatıyorlarsa, emin olun şu an bu kaydı dinlerken bile sizin sırlarınız başkalarının masasında meze yapılıyor olabilir. Sır bir yüktür ve sadece güçlü karakterler bu yükü taşıyabilir. 7. işaret bir eylem değil, bir eylemsizliktir. Bazen en büyük hakaret sessizliktir. Dijital çağda yaşıyoruz. Herkes her şeyi görüyor. Paylaştığınız o başarı gönderisi, yüzlerce beğeni, onlarca yorum. Uzaktan tanıdıklarınız, ilkokul arkadaşlarınız bile tebrik ediyor. Ama o en yakın kişi yok. Hikayelerinize bakıyorlar mı? Evet, görüyorsunuz. Ama tek bir reaksiyon yok. Tek bir emoji yok. Sanki o olay hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Sonra yüz yüze geldiğinizde konuyu asla açmıyorlar. Odanın ortasında duran o koca fili görmezden geliyorlar. Bu sessizlik bir çığlıktır. İçlerindeki kıskançlık o kadar büyüktür ki sahte bir tebrik bile yazamazlar. Parmakları o beğen butonuna gitmez. Çünkü sizi onaylamak, kendi varoluşlarını reddetmek gibi gelir. Bu pasif bir yok saymadır. Sizin ışığınızı görmezden gelerek onu söndürebileceklerini sanırlar.
Ama güneş, biri ona bakmıyor diye parlamaktan vazgeçmez. 8. işaret. Bedenin bilgeliği. Bazen somut bir kanıt bulamazsınız. Kelimeler düzgündür, davranışlar kabul edilebilir sınırdadır. Ama o kişiyle geçirdiğiniz bir saatin sonunda kendinizi tükenmiş hissedersiniz. Başınız ağrır, omuzlarınız düşer. Sanki ruhunuzdan bir parça emilmiş gibidir. Buna popüler kültürde enerji vampirliği deniyor. Psikolojide ise buna limbik rezonansla açıklama getirebiliriz. Beynimizin duygusal merkezi olan limbik sistem, karşıdaki kişinin gerçek niyetini, mikromimiklerini, feromonlarını ve ses tonundaki o milimetrik titreşimleri analiz eder. Bilinçli zihniniz, "O benim dostum" der. Bedeniniz, "Tehlike var, kaç" diye bağırır. Onların yanındayken kendiniz gibi olabiliyor musunuz? Yoksa kelimelerinizi seçerek mi konuşuyorsunuz? Şimdi bunu söylersem yanlış anlar mı, beni yargılar mı diye sürekli bir otosansür uyguluyor musunuz? Eğer bir ilişkinin içinde yumurta kabukları üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorsanız, orada sevgi yoktur. Orada gizli bir mayın tarlası vardır. Bedeniniz zihninizden daha akıllıdır. Onu dinleyin. 9. işaret, pasif direniş. Açıkça hayır deme cesareti olmayanların silahı. Bir plan yaparsınız. "Haberleşiriz" derler. Saatler geçer, gün biter. Son dakikada siz hazırlandıktan sonra gelen o mesaj. "Ya çok işim çıktı, gelemiyorum." Ya da mesajlarınıza saatler hatta günler sonra dönerler. Çevrim içi olduklarını görürsünüz. Başkalarıyla etkileşimde olduklarını görürsünüz ama size cevap vermezler. Bu, "Sen benim önceliğim değilsin" mesajının en kaba halidir. Amaç, sizi belirsizlikte bırakarak üzerinizde güç kurmaktır. Sizi gekletmek, sizin zamanınızı kontrol etmek, onlara sapkın bir tatmin duygusu verir. Stoacı filozof Seneca, "En büyük kayıp, bekleyerek kaybedilen zamandır" der. Sizin zamanınıza saygı duymayan biri, aslında sizin hayatınıza saygı duymuyordur. Sürekli planları bozan, sizi bekleten, sözünü tutmayan biri sadece dağınık değildir. Size değer vermemeyi seçiyordur. Ve son işaret. Artık yolun sonu. Duygusal geri çekilme. Artık kavga bile etmezler. Eleştirmezler bile. Sadece orada değillerdir. Fiziksel olarak karşınızda otursalar bile aranızda aşılmaz bir cam duvar vardır. Göz teması kurmazlar. Sorularınıza tek kelimelik cevaplar verirler. İyi. Hı hı. Aynen. Siz kalbinizi açarsınız, onlar telefonlarına bakarlar. Bu ilişkinin ruhsal ölümüdür. Karşınızdaki kişi, gölgesindeki tüm o negatif duyguları artık yönetemez hale gelmiş ve çözümü ilişkiyi kesmekte bulmuştur. Ama korkak oldukları için gitmezler. Sizin gitmenizi beklerler. Sizi o kadar soğuk bırakırlar ki terk eden taraf siz olun isterler. Böylece kötü adam olmaktan kurtulacaklardır. Peki, tüm bu işaretleri tanıdıysanız ne yapmalısınız? Öfkelenmek mi? İntikam almak mı? Onları ifşa etmek mi? Hayır. Carl Jung der ki, başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yardımcı olabilir. Önce kendinize bakın. Neden bu davranışlara izin verdiniz? Neden sınır çizmediniz? Belki de yalnız kalmaktan korktuğunuz için bu toksik bağlara tutundunuz. Stoacıların binlerce yıllık bilgeliğine kulak verin. Marcus Aurelius der ki, insanların ne yaptığı senin kontrolünde değildir. Ama senin buna nasıl tepki vereceğin tamamen senin elindedir. Bu insanları değiştirmeye çalışmayın. Bu, bataklıkta çırpınmak gibidir. Onlar kendi iç savaşlarını yaşıyorlar. Kendi gölgeleriyle boğuşuyorlar. Onlara kızmayın bile. Sadece acıyın. Çünkü başkasının ışığından rahatsız olan biri kendi karanlığında boğulmaya mahkumdur. Yapmanız gereken şey radikal kabul. Durumu olduğu gibi görün. Bu kişi sizin dostunuz değil. Bu kişi sizin geçmişinizden bir parça. Sınırlarınızı çizin. Mahremiyetinizi geri alın. Enerjinizi sizi gerçekten gören, sizi olduğunuz gibi seven ve başarınızla dans edebilen insanlara saklayın. Bazen bir ağacın büyümesi için çürümüş dalların budanması gerekir. Hayatınızdaki bu budama işlemi canınızı yakabilir. Ama unutmayın, o boşluk yeni ve sağlıklı filizlerin çıkacağı yerdir. Işığınızdan korkmayanlarla yürüyeceğiniz bir yol diliyorum. Gölgenizi tanıyın ama ona teslim olmayın.